Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Kuşadası'ndayız. Şahane bir villa gezeceğiz. Çok güzel detayları var. Çok güzel işçilikleri var. Çok güzel kullanım alanları var. Farklı olarak da bazı parçaları var. Hoşumuza giden müthiş bir villa oldu. 53 milyonluk bu malikaneyi izlemek için arkanıza yaslanın. Hızla başlıyoruz. Evet arkadaşlar, müthiş bir villa. 7+3, yanlış duymadınız. Tam 7 odası var, 3 tane salonu var. Çok güzel kullanım alanları var. Hamamı, saunası, oyun bölümleri, sinema odası yapılacak alanları ve müthiş bir çatı alanı bulunuyor. Çatı alanına ben çok şaşırdım çünkü çekim yaptığım hiçbir villada böyle bir çatı alanı görmemiştim. Çok güzel düşünülmüş. Triplex diyebiliriz. Aslında çatıyı da kullansak tam 4 katlı. Asansör boşluğu var. Asansör istenilecek şekilde hizmete sunulabilecek bir pozisyonda. Onu özellikle bildirmemiz gerekiyor. İçeride de göreceksiniz. Görüntüyü ve görselliği, mimariyi özellikle bozmamak adına asansör yerleştirilmemiş ama ihtiyaca göre yerleştirilebilir. Yaya girişindeyiz. Burada ön tarafta villanın ön cephesine güzel bir boşluk alanı kalmış. Bu boşluk alanını otopark olarak kullanmanız mümkün. Bu bulunduğum bu alandan yaya olarak giriş yapabiliyorsunuz ya da sağ kısımda araç otoparkları bıraktığımız gibi bizim de otopark alanı var. Otomatik panjuru var. Kapatabilirsiniz. Üst tarafında sütunları var. Şimdi oraya da geçeceğiz ama buna rağmen ön tarafta yine yaklaşık 5-6 araçlıkta bir park alanı bulunuyor. Yan tarafımız tamamen orman alanı. Orayı da kısa gösterebiliriz. Ön taraftaki peyzajda zaten drone'dan görüntüleri net olarak algılayabilirsiniz. Ama ben bu kısmı da yine çekimdeyken şöyle çok kısaca dönüp size göstermek istiyorum. Sol taraf tamamen orman alanı arkadaşlar. Yani bir yangın eğer çıkmazsa, ki son zamanlarda kanayan yaramız ülke olarak, yangın çıkmazsa bu orman ağaçları, çam ağaçları, orman alanları tamamen kalmasını isteriz. Belki şunu diyenler olacaktır. Ya kardeşim, bu çekim yaptığım villalar daha önce orman değil miydi? Ya geçmişini bilmiyoruz. Gördüğümüz andan itibaren uyarmak bizim asli görevimiz diyebiliriz. Şöyle otopark bölümünün içine girelim. Dediğim gibi otomatik panjuru var. Panjuru kapatabilirsiniz. Üst tarafı açık sütunlarla spot aydınlatmaları bulunuyor. Yan taraf yaya girişi tamamen kapatılmış. Üst taraf da belki kapatılabilir. İsteğe bağlı, kapatmak isteyenler olursa. Sol tarafı da yine gördüğünüz gibi arkadaşlar izole biçimde. Bunlar büyük ihtimalle evet alüminyum korkuluklarla kapalı vaziyette. Bu tarafa geçebiliriz. Şurası tahminimce ısı pompası tesisatıdır. Burada bir musluğu bulunuyor. Şuradan merdivenlerle aşağı inip kullanabileceğiniz bir bölüm var. Çok kısa oraya geçelim. Burayı bahçe olarak kullanabiliyorsunuz. Yani ekip biçebilirsiniz ya da botanik bahçesi, tamamen bir botanik bahçesi olarak hayal edebiliyorsanız o şekilde de kullanabilirsiniz. Oturmak için sadece kamelya alanı ön taraftan bağımsız olarak, tabii havuz önünde de bu alanı kullanmanız için yeterli bölüm var. Oradan bağımsız olarak ayrı bir alan oluşturmak istiyorsanız belki barbekü alanı olarak tamamen kullanabilirsiniz. Bu sizin tamamen zevkinize kalmış arkadaşlar. Alternatif yaratacak fazlaca bölüm var, fazlaca alan var. Yine buna rağmen hayal gücünüzü zorlayıp burada farklı bir alan yaratabilirsiniz. Aklınıza başka bir şey geldiyse yorumlarda bize iletin. Belki biz değerlendirebiliriz. Vakit kaybetmeyelim. Ana girişten, özellikle yaya girişinden girişimizi yapıp havuz kısmına geçeceğiz. Şimdi burası yaya girişimiz. Yaya girişi aslında burası küçük bir kalecik olarak da adlandırılabilir. Tamamen çevresi kapalı. Sadece ön tarafı. O da deniz manzarası kapanmasın diye. Kapanmayacak tek yer orası. Onun harici gördüğünüz her yer sınır olarak kapalı arkadaşlar. Yaya girişine geldiniz. Burada bir görüntülü diyafon sistemimiz var. İçeri bunun bilgisi tabii ki gidiyor. Onay gelince kapılarımız otomatik olarak açılabiliyor. Yani güvenlik bizim için son günlerde özellikle en çok hassas olduğumuz konulardan bir tanesi. Burada peyzaj alanı başlıyor. Şuradakiler beyaz taşlar ve yapay çiçekler. Ondan sonrası doğal çiçekler ve çimlendirme ile beraber duvar diplerinde yine aynı şekilde ağaçlarla böyle süslemesi yapılmış. Palmiye ağacı da orada gördüğüm kadarıyla. Villanın bu cephesinde bulunan arkadaşlar şu camların tamamı reflektif cam. Yani güneş ışınlarından özellikle yaz aylarında korumanız için oldukça faydalı bir sistem. Zeminlerde kaymaz seramikler var arkadaşlar. Bu kısmı yürüyerek böyle aralıklı beyaz taşlarla süslendirilmişler. Buradan direkt havuz bölümüne geçebiliyorsunuz. Kapıda size bahsettiğim gibi şu cepheyi göstermek istiyorum. Villamızın arkanızı döndüğünüzde sağ tarafı. Tam benim her zaman özellikle söylediğim özelliklerden bir tanesi burada kullanılmış. Duvar boyu sabit kalmamış arkadaşlar. Üstüne aşağı yukarı bir 70 santim 80 santim kadar bir korkulukla tamamen izole bir, kendi içinde kapalı bir villa burada dizayn edilmiş. Çok dikkat ettiğim özellikle mahrem olaylarından bir tanesi bu. Ön cephesi arkadaşlar tamamen açık. Kuşadası Soğucak sahilini burada sanki ayağınızın dibindeymiş gibi kullanma imkanınız var. Bu görüntüye doyabileceğinizi düşünmüyorum.
Her zaman da söylerim, bazı konutların fiyatını sadece manzarası belirler. Bazı konutların fiyatlarını inşaat kalitesi, bazısında özellikle mimarisi belirler. Burada belirlenen 53 milyon liralık fiyatın bu 3 kriterin tamamını da uyduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir manzarası var. Şöyle ön taraftan aktarmam gereken birkaç tane bilgi var. Onları hemen size hızlıca aktarayım. Şu gördüğünüz karşıdaki zeytinlik alanların tamamı arkadaşlar belediyenin yeşil alanı. Yani hazine arazisi bile değil artık düşünün. Hazinede çünkü en azından yangın yandığı zaman Allah korusun ya da imara açıldığı zaman ya da ihaleyle satıldığı zaman yapacak bir şey kalmıyor. Ama zeytin ağaçlarını burada en azından bir 10 yıl garantisi var diye düşünüyorum. Size bu manzarayı her zaman yaşatacak. Bu kısımda ön tarafta gördüğünüz alan arkadaşlar özellikle belirtmemiz gereken durumlardan bir tanesi. Toprakla oynamayı ya da araziyle oynamayı ya da peyzaja merakı olan insanlar varsa ya da sera yapımı özellikle yapmak istiyorum, hayalimdi diyen insanlar varsa onların kullanabileceği bir bölüm. Ya hani kimse karışmıyor mu falan demeyin. Ya yasal olarak izin almamız gerekmiyor mu tarzı vesaire olayları atıp direkt kafanızdan burayı kullanabilirsiniz. Aşağı yukarı bir 10-15 bin lira bir masrafı vardır. Kepçeyle düzeltmesini yapabilirsiniz. Çok da güzel bir alan size burada kalacaktır. En çok sevdiğim bölümlerden bir tanesi burası. En sonuncusuna çatıya en sonda çıkacağız. Çatıya bayıldım gerçekten. Bu yüzden görmenizi çok isterim. Bu kısım arkadaşlar kamelya bölümü olarak düşünülmüş. Bahçe mobilyaları ve salıncakları var. Ön tarafta hemen şezlonglarla güneşlenme bölümü. 70-75 metrekare kullanabileceğiniz çok güzel bir havuzu var. Havuz da benim bundan 3 video önce çektiğim bir villada denk gelmiştim. Bu değildi ama ben hayalim olarak böyle L havuzu öngörmüştüm. Olursa çok güzel olur demiştim. Şansıma da aynı havuzun denk geldiği bir villayı görmek nasip oldu. Ölmeden de bunu da gördük. Çok güzel dizayn edilmiş bir havuz. Etrafında kayma seramikler var. Çok önemli bir durum. Çünkü havuzdan ıslak bir şekilde çıktığınızda çıplak ayakla kaymanızı önleyecek seramiğin tercih edilmesi bence çok güzel bir dokunuş olmuş arkadaşlar. Karşı tarafta cam alanı ve aslında şu sınıra gelmişken bunu da hemen size ileteyim. Parselde burası arkadaşlar 485 metrekare müstakil parsel. Yani drone görüntüsünden ya ben site gördüm orası site mi falan diye düşünüyorsanız önden bilgisini vereyim. Burası site değil, tamamen müstakil. Bu 485 metrenin haricinde kalan drone'dan gördüğünüz villaların hepsi tek parsel. Orasının tabii bizimle bir alakası yok. Bu tanıtım yaptığımız villayla herhangi bir alakası, bağlantısı yok. Burası tamamen müstakil arkadaşlar. O yüzden şu gördüğünüz karşı duvarın üstüne de yine 70-80 santimlik alüminyum korkuluklarla yükseltmeleri yapılmış. Hatta o alanı göstermişken güvenlik kameralarını da gösterelim. Karşıda 2 tane var. Arkada 2 tane kör noktaların hepsinde güvenlik kamera sistemleriyle evin tamamını izleyebilirsiniz. Şimdi görüntüden şunu soranlar varsa eğer, içinden düşünen varsa onu hemen söyleyeyim. Ya bu tarafa niye geçmediniz? Oraya villanın içinden geçiş yapacağız. Hadi ana girişe. Evet arkadaşlar, çok güzel bir çelik kapıyla karşı karşıyayız. Bu da çok sık karşılaştığımız durumlardan bir tanesi değil. Yüz tarama sistemi var. Az önce dışarıda söylediğim gibi artık güvenlik son zamanlarda aşmamız gereken olaylardan bir tanesi. Burada çelik kapıda bunu göstermiş. Dışarıda söylediğimiz gibi burası çok güzel bir kalecik. Şöyle yavaş yavaş içeri alalım sizi. Gerekirse parmak izi de okutabiliyorsunuz. Ya da anahtarla da kapınızı açıp içeri girebiliyorsunuz. Akıllı ev sistemi var. Hemen böyle girişte sağ kısımda aslında size böyle giriş havası veren ahşap çıtalar. Burada giydirmeleri yapılmış duvara. Akıllı ev sistemi, bunu da ilk defa gördüm. Oval güzel bir ayna var. Aynanın üzerine böyle çok şık konumlandırılmış. Akıllı ev sistemi de artık bu çağda olması gereken, özellikle villalarda bulunması gereken sistemlerden bir tanesi. Girişte direkt salon bölümüne girebiliyorsunuz. Yani çok küçük bir hol ayrıntısı var. Holden sonra salon alanına buraya yerleşebiliyorsunuz. Aşağı yukarı 40-45 metrekare çok güzel bir salon alanı. Sadece salon olarak bahsediyorum. Aradaki holden ya da mutfak alanı girişleri de katmıyorum arkadaşlar. 60'a 120 seramikler var. Şurada sarkıt aydınlatmaları, arada böyle çizgi spot aydınlatmaları. Oturma düzenini de tahminimce bu şekilde düşünülmüş. Eşyasız bir villa, tamamen hayal gücümüze kalacak. Burada yerleştirmeyi beraber yapacağız. Şu kısmı arkadaşlar güzel bir, normalde yine bunu söylüyorum, bir önceki videonun da hatırlatması olarak bırakacağım. Çerçeve alanları boş bırakılmamış. Görsele uygun, çok şık bir mimari. İtalyan boya evin tamamında yerini almış. Çok da güzel bir ünite var burada arkadaşlar. Alt tarafta şöminesi, yalnız bu görsel şömine ama ısıyı yine veriyor. Ya da müzik de açabiliyorsunuz. Bunun kontrolleri de var. Televizyon ünitesi, arka tarafında lake kaplama duvar giydirmesi. Yan taraflarında şu kısımlarda gördüğünüz dolap olarak kullanabileceğiniz bölümler var. Hatta rafları da var. Sürgülü mü bakalım, evet. Açıp kapatabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz dolapları buraya
yerleştirmişler arkadaşlar. İki taraflı sürgülü kapılar var. Buradan ön tarafa, villanın ön cephesine çıkma imkanınız bulunuyor. Villada tanıtacak, başta da söylediğim gibi 7 oda var. Yani üstte kullanım alanı, saunayı ve hamamı katarsak fazlaca bölüm kalıyor. Bu yüzden çok fazla vakit kaybetmeyeceğim bulunduğum yerlerde. Mutfak alanı arkadaşlar U şeklinde. Çok şık bir mutfağı var. Küçük bir evyenin üzerinde pencere alanı bulunuyor ve şu musluk ve evye takımı özellikle hanımların çok hoşuna gideceğine eminim. Çünkü bir taraftan sebzeyi yıkayıp bir tarafta kesme işlemini yapabiliyorsunuz. Ya da bir tarafta buradan böyle bardağınızı hızlıca yıkayabiliyorsunuz. Özellikle mutfakta fazla vakit geçiren hanımlar için çok güzel bir detay. Güzel bir mutfak. Şöyle, burası büyük ihtimalle sebzelik olarak düşünülmüş. Mutfak dolapları gayet şık görünüyor. Şurada prizi var. Evet, tezgah tahminim çim stone büyük ihtimalle. Yine burada prizi var. Köşede yine prizleri var. Fırın boyu her zaman dikkat ediyorum. Yetişkin birey için tam hizasında bulunuyor. Dolabı şu kısma yerleştirmişler. Geniş bir buzdolabı. Beyaz eşyaları da içinde. Şurada da herhalde bulaşık makinesi. Çok şık olmuş. Şöyle detaylı olarak görebilirsek dış cephesini de böyle mutfak dolaplarıyla birebir yapmışlar. Araya gizlenmiş bir bulaşık bölümü, bulaşık makinesi gibi olmuş. Çok tatlı olmuş. Şuradan size başta söylediğim havuz bölümünü çok kısa göstermek istiyorum. L olarak geliyor. Bu havuzun bu kısmında da yine oturma düzeni olarak kullanabileceğiniz küçük bir bölüm var. Yani bir 15-20 metrekare oturma düzeni olarak kullanabileceğiniz alan bulunuyor. Havuz dediğim gibi oradan böyle L olarak geliyor. Aslında uzunlamasına göz kararı tahmin edersem bir 20-25 metrekare kadar var. Sabah sporunuzu yüzerek burada yapabiliyorsunuz. Çok kısa olarak göstermek istediğim bölüm ise şurası arkadaşlar. Minimalist bir duş bölümü. Tepeden hemen havuzdan çıkıp duşunuzu alıp hızlıca villanın içine girebiliyorsunuz. Evinizin içine girebiliyorsunuz. Duş bölümleri genelde villalarda, bahçelerde çok fazla yer kaplayıp alandan koparılan bir bölüm ama burada dediğim gibi minimalist düzende güzel bir mimari bizi karşılıyor. Şunu da hemen size hızlıca aktarayım. Merceğe yansıyacak mı bilmiyorum. Burada bir sonsuzluk alanı var. Aslında burası asansör bölümü. Dediğim gibi eğer asansörü evin içinde isteyen müşteri olursa müteahhit burayı karşılayabiliyormuş. Eğer dışarıda bir yerde istiyorsanız, yani bu mimariyi bozmadan asansör olsun ama onun içinde ekstra bir alan düşünmüşler. Bence bu bölüm bu şekilde kalmalı arkadaşlar. Bu birazcık sonsuzluk görüntüsü olduğu için böyle düşecekmiş gibi his veriyor. Çok hoşuma gitti. Yükseklik korkusu olanlar için tehlikeli ama görüntü olarak, mimari olarak çok güzel bir detay. Vakit kaybetmeyelim. Hemen bu katta bulunan ortak bir yarım banyo alanımız var. Şöyle çok kısa bir hemen bakabilirsek. Giriş katta bir adet yatak odamız var. Yatak odamız misafir odası olarak kullanılabilir. Ahşap çıta giydirmeler var duvarın bir cephesinin tamamında ve burası merkezi ısıtma soğutma sistemi arkadaşlar. Yani klimayla falan uğraşmıyorsunuz. Hepsi merkezi, ısınmanızı da serinlemenizi de çok güzel bir şekilde, kolay bir şekilde özellikle karşılayabiliyorsunuz. Burada elbise dolabı bulunuyor. Hepsi hazır, yani mimariye uygun bir şekilde dizayn edilmiş ve çok kısa tur attım, ben detaylı gezmedim. Gördüğüm kadarıyla villanın tamamında 7 oda demiştik. Her odanın kendine özel bir banyosu var. Bu yüzden 7 tane banyoyu 7 tane odayla beraber gezmek çok fazla vakit alacağı için hepsine girip çıkmayacağım. Hızlı bir şekilde bu turu tamamlayıp size bu villayı göstermek istiyorum. Burada bir Fransız balkonu var. Dış cepheden gördüğünüz sere alanı olarak kullanmak isteyenler için özellikle söylediğim bölüme açılan bir orada Fransız balkonu var. Havalandırması bu yüzden yeterli. Şimdi alttan mı üstten mi? Alt kattan devam edelim çünkü çatıya en son çıkmak istiyorum. Aşağıda görüşelim. Villamızın alt katındayız. Derece bir anda 8-10 derece aralığında düştü. Alt kat çok serin. Niye serin? Şimdi girişten hemen şöyle kısa kısa devam edelim. Burada bir banyo bölümümüz var. Banyoyu geçtikten sonra burada dinlenme bölümü ya da spor salonu olarak kullanabileceğiniz ya da salon olarak kullanabileceğiniz bir bölüm bulunuyor. Bunun yanında hemen saunası var. Yani 3 kişi burada rahatlıkla saunayı kullanabilir. Hemen onun yanında hamam bölümü var. Hamam bölümü de gayet otantik bir havaya sahip. Hamam, sauna bir arada çıkıyorsunuz. Dinlenme bölümü burada vakit geçirebilirsiniz. Bir botanik duvarı var. Yerler seramik. Sağ tarafta aydınlatması var. Duvarları yine dediğim gibi İtalyan boya. Çok şık dizayn edilmiş. Aşağının çok ayrı bir havası var arkadaşlar. Küçücük bölümü bile, niş alanını bile değerlendirmek için böyle bir ağaç koymuşlar. Bu tarafta depo alanı var. Burada bir tane odası var.
Yani burayı hangi amaçla kullanırsınız bilmiyorum. Belki depo olarak kullanırsınız. Belki oyun odası olarak kullanabilirsiniz. Çocuklarınız varsa. Bu bölüm de benim tahminim sinema odası olarak dizayn edilebilir. Ama şu mutfak tezgahı olayı çok güzel. Bir yarım tezgah var burada. Kahve bölümü olarak kullanabilirsiniz. Ya da burayı dediğim gibi sinema odası olarak kullanacaksanız belki abur cubur atıştırmalarınızı burada yiyebilirsiniz, hazırlayabilirsiniz. Bunun için güzel bir düşünüş olmuş bu mutfak. Bu katta ne gördük? Hamamı, saunası, oyun bölümü ya da ne bileyim spor salonu olarak kullanabileceğiniz çok güzel alanlar gördük. Şimdi hiç vakit kaybetmeyelim. Daha çok göreceğimiz yer var. En üst katta görüşürüz. Çok şık ahşap merdivenlerimiz var. Merdivenlerin ahşap bu bütünlüğünü bozmamak için temperli cam korkuluk buraya tercih etmişler. Bence güzel, sade, şık bir görüntü olmuş. Bu katta evet ne yapalım? Şu köşedeki odadan başlayalım. Şurada çok şahane bir galeri boşluğu var. Yine çok şık düşünülmüş. Güzel mimariyi bozmamak adına güzel bir görüntü olmuş. Aydınlatmamız var hemen galeri boşluğunda. Sağlı sollu burada odanın girişlerinde, koridorda çok şık düşünüşler var. Ebeveyn odası benim buraya puanım 10 üzerinden 10. Yavaş yavaş gidelim. Neden yavaş yavaş gidelim? Çok güzel. Ya çok hoşuma gidiyor benim böyle salonlar, böyle düşünceler. Tabii bu zevkler ve renkler tartışılmaz. Herkesin farklıdır ama benim çok hoşuma gidiyor. Benim ne hoşuma gidiyor? Şimdi şöyle kısa kısa ben anlatayım. Girişte şurada duvarda bir ahşap giydirmesi var. Yatak başlığınız hazırlanmış. Bu kısımda da yine öyle. Burayı cephe olarak şu şekilde yatak olarak düşünebilirsiniz. Burada belki TV ünitesi yerleştirebilirsiniz. Aydınlatması çok güzel. Yatak başının karşısında uzunca bir balkon var. Oraya çıkacağım. Burada sanki salon mutfak alanına girmişsiniz de yani size bunu ayırmak için bir separatör koymuşlar. Güzel düşünceler. Ondan ziyade hani separatörden ziyade orayı tamam ayırdık. Ya burada çok güzel açık bir jacuzzi bölümü var. Jacuzzi'nin üstünde rafları var. Dizayn edilmiş. Buradan tam oturduğunuzda Soğucak denizini komple görebiliyorsunuz. Bu da bir keyif. Özellikle benim çok istediğim, hayalim olan keyiflerden bir tanesi. Şöyle köşe olarak bir dolap tercih etmişler. Çok şık görünüyor aydınlatmasıyla. Yine burada bir her odada olduğu gibi ebeveyn banyosu. Burada da bir banyosu var. Benim yine en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi 2 tane lavabo burada koymuşlar. Bir tane duş bölümü. Boydan boya burayı alıyor. Üstünde tabii bir dakika dur gel bunu gör. Bunu ilk defa gördüm. Gerçekten ilk defa gördüm. Çok da hoşuma gitti. 2 tane duş var arkadaşlar. Yani eşler, çiftler burada beraber yıkansınlar diye. Başka çünkü hiçbir mantıklı açıklaması olmayacaktır. 2 tane duş. Aynı şekilde yine burada tepede, burada tepede. Çok güzel. Bence güzel bir düşünce. Niye olmasın yani? Hatta çocuklarınızı bile burada koyup beraber yıkayabilirsiniz. Çok hoşuma gitti. Duvarların tamamı ahşap giydirme. Balkona çıkalım. Çok güzel bir balkon var dedik. Balkonu da görmeden geçmeyelim. Uzun bir balkonu var arkadaşlar burada. Merceğe yansıyordur %100 eminim. Çok güzel bir Soğucak denizi, hatta karşıda Yunanistan adalarına kadar görebileceğiniz bir manzara. Bu manzara paha biçilmez eminim ama odanın bu dizaynı, bu düzeni beni mest etti. Ya en çok sevdiğim yer evet şu anda burası. Bu evin en güzel noktalarından bir tanesi kesinlikle eminim bu yatak odasıdır. Sizin düşünceleriniz de varsa farklı bir şekilde yorumlarda buluşalım lütfen. Şimdi burası arkadaşlar çamaşır ve ütü bölümü. Kısa hemen girelim. Şurada tesisatı var. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi. Üstünde havalandırma penceresi. Belki raf yapabilirsiniz. Ütü masası bile burada düşünmüşler. Karşıya geçiyorsunuz hemen. Bir yatak odası daha aynı şekilde. Duvarın bir kısmı İtalyan boya, bir kısmı ahşap çıta giydirme, bir kısmı lake giydirme. Başlık bu tarafta. Şurası makyaj bölümü, Fransız balkonu. Hızlı anlatıyorum, kusura bakmayın. Bakacak çok yer var. Elbise dolapları böyle tepeden çıkmış, hatta bak şu kapının üstünü bile boş geçmemişler. Burada bir banyosu, yine bu odaya özel bir banyo. Her odada var, her alanda var. Buranın bir tane balkonu var. O balkonu da hızlıca görelim. Ya küçük bir balkon değil. Gerçekten alışık olmadığımız, daha önce çekim yaptığımız villalarla kıyaslarsanız hakikaten alışık olmadığımız bir manzara. Çok güzel bir görüntü. Az önceki odadan ziyade burası da böyle bir yarım da olsa aslında tam cepheden denizi görebiliyorsunuz. Çok müthiş bir manzara gerçekten. İçerideki mimari de çok güzel. Burada göreceğimiz bir yatak odamız daha var arkadaşlar. Kapılar da bu arada gelmişken söyleyelim. Lake kapılar arkadaşlar. Zemin her yerde seramik, 60'a 120 seramik tamamında. Bu oda tahminim çocuk odası olabilir. Çünkü burası villanın girişine bakıyor. Yine bir balkonu var, geniş bir balkonu var. Yine bir odası var. Elbise dolapları hepsi yerli yerinde. Duvarlar, zeminler, metrekareler çok güzel. Ama buranın tek eksiği diğerleriyle kıyaslarsak herhalde deniz manzarası olacaktır. Şu boşluğu tekrar görmenizi istiyorum. Benim en sevdiğim alanlardan bir tanesi kaldı. Çatıda. Evet arkadaşlar, çok müthiş bir alandayız. Villanın çatısındayız. Şimdi normalde bu çatı kapalı olurdu abi. Burada olmamış. Niye olmamış? Çatıyı tamamen açık bırakmış. Güzel bir düşünce. Buraya mutfak koymuş. Ne bileyim ateş çukuru koymuş. Küçük bir ada mutfak koymuş.
Alanlar boş ama şöyle avucunuzu açtığınızda çok güzel bir esinti. Kuşadası'nı tamamen karşılayabiliyorsunuz. Yani bir tarafınızda yeşil, doğa, kuş sesleri, bir tarafınızda mavi, gökyüzü ve deniz manzarası. Ve şurada bir detay daha var. Onu da size aktarmak istiyorum. Bu kısım jacuzzi bölümü arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz alan tesisatı da var. Üstteki bunlarıyla beraber. Burası jacuzzi bölümü. Özel istek olursa, yani ben yukarıda jacuzzi istiyorum diyen varsa, müteahhitten aldığımız bilgiye göre fiyatın içindeymiş. Yani isterseniz yaptırabiliyor ama istemezseniz de bu şekilde kalabilir. Çok müthiş bir villa gezdik. Villanın sonuna kadar geldiyseniz eğer bizleri beğenmeyi sakın unutmayın. Kanalıma abone olmayı da atlamayın. Bir sonraki videoda başka bir villada, başka bir tasarımda görüşmek üzere. Bu manzarayla biraz daha devam edebilirsiniz. Hoşça kalın.